Yamaha, MotoGP tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geride bırakıyor. Yıllardır sadık kaldığı sıralı 4 silindir konseptinden vazgeçip V4 motor projesine geçiş yapması. Aslında markanın teknik bir çaresizliğinin itirafıydı. Fabio Quartararo ve Alex Rins'in, rekabetçilikten uzak olarak tanımladığı M1 projesi. Toprak Razgatlıoğlu'nun devreye girmesiyle yeni bir test fazına geçti. Bugün, bu teknik dönüşümün perde arkasını ve Toprak'ın motora kattığı somut gelişmeleri inceliyoruz. Brezilya ve Tayland testlerinde ortaya çıkan veriler, Yamaha'nın sadece güç değil, denge sorunu yaşadığını da kanıtladı. V4 motorun şasi içindeki ağırlık merkezi, eski sıralı motorun akıcılığını yok etmişti. En büyük sorun, çatır denilen yüksek frekanslı titreşimdi. Bu titreşim, pilotun ön tarafa güvenmesini engelliyor ve frenleme performansını %20'ye varan oranlarda düşürüyordu. Arka lastik ise kontrolsüz tork iletimi yüzünden, yarış mesafesinin yarısını bile çıkaramıyordu. Toprak'ın Yamaha V4 ile yaptığı son test seansları, mühendislerin önündeki en net yol haritasını oluşturdu. Toprak, BMW'de elde ettiği şasi geliştirme tecrübesini Yamaha'ya aktarıyor. Telemetri verilerine göre, Toprak'ın geç frenaj karakteri, M1'in o meşhur ön taraf dengesizliğini bastırmak için, yeni bir süspansiyon ayar algoritması geliştirilmesini sağladı. Özellikle viraj girişindeki stabilite artışı, Toprak'ın motoru daha dik açıyla döndürebilmesine ve arka lastik üzerindeki baskıyı azaltmasına olanak tanıyor. Peki bu gelişim Yamaha'yı şampiyon yapar mı? Gerçekçi olmak gerekirse, Ducati ve Aprilia'nın yıllardır geliştirdiği V4 tecrübesini bir sezonda yakalamak teknik olarak mümkün değil. Ancak Toprak'ın geri bildirimleriyle revize edilen yeni yazılım haritaları, Yamaha'nın düzlük hızındaki kaybını %5 seviyelerine kadar indirdi. Şu an odaklanılan nokta, motorun dayanıklılığı ve 20 tur üzeri yarış temposundaki istikrarı. Sonuç olarak, Yamaha V4 projesi ölü bir yatırım değil. Doğru pilot geri bildirimiyle gelişmeye açık bir makine. Toprak Razgatlıoğlu'nun projeye dahil olması, Japon mühendislerin o meşhur teknik inadını nihayet kırmış gibi görünüyor. Yıllardır, bizim doğrumuz budur, diyen Iwata fabrikası, artık Toprak'ın o hırçın ve sınırları zorlayan sürüş karakterine boyun eğiyor. Peki, bu teknik işbirliği önümüzdeki yarışlarda bize neler gösterecek? Gelen son telemetri verilerine bakarsak, motorun kalbi değişti ama beyni hala öğreniyor. Yeni yazılım haritaları, torkun arka lastiğe iletimini daha lineer bir hale getirmek için Toprak'ın sağ bileğini taklit etmeye başladı. Bu sadece bir hız artışı değil, bu, motosikletin pilotla olan kopuk bağının yeniden kurulmasıdır. Fabio Quartararo'nun o sitem dolu, hiçbir güçlü yanımız kalmadı, sözü. Belki de yerini, Toprak'ın açtığı yolda ilerliyoruz, cümlesine bırakacak. Sizce Yamaha'nın bu radikal dönüşümü, Rossi dönemindeki o altın yılları geri getirebilir mi? Yoksa V4 felsefesi, Yamaha'nın o safkan viraj yeteneğini tamamen mi yok edecek? Toprak Razgatlıoğlu, bu hantal makineyi bir podyum canavarına dönüştürmeyi başarabilecek mi? Teknik detayları, lastik ömrünü ve şasi dengesini yorumlarda derinlemesine tartışalım. Her yorumunuz bizim için yeni bir analiz konusu. Motopat'e abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu teknik savaş daha yeni başlıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Toprak Razgatlıoğlu, sonunda Yamaha'nın yeni bir For MotoGP motosikleti hakkında ilk ciddi yorumlarını yaptı. Ve ilk izlenimler oldukça dikkat çekici. Türk Yıldız, motosikletin özellikle frenaj ve ön taraf hissiyatından çok memnun kaldığını söyledi. Bu aslında, Toprak'ın sürüş stilini bilenler için çok kritik bir detay. Çünkü Toprak'ın en büyük silahı, geç fren yapmak, motoru ön taraf üzerinde döndürmek ve rakiplerinden daha erken gaz açmak. Yeni Yamaha V4, tam da bu sürüş stiline cevap verebilecek bir karakter göstermiş gibi duruyor. Toprak'ın ilk sözlerinden biri, motosikletin beklediğinden çok daha olumlu bir his verdiği yönünde oldu. Özellikle, ön lastikten aldığı geri bildirim, onun için çok önemliydi.
Viraj girişlerinde, motosikletin dengeli kalması, sert frenaj altında çizgisini koruması ve agresif sürüşe izin vermesi. Toprağın oldukça hoşuna gitmiş görünüyor. Yamaha'nın, yıllarca kullandığı sıralı motor karakterine göre, V4 düzeni, çok daha kompakt bir yapı sunuyor. Bu da, ağırlık merkezini tamamen değiştiriyor ve özellikle viraj girişlerinde, çok daha iyi kontrol sağlıyor. Toprağın, ilk testte bu hissi hemen yakalaması, geleceğe dair, oldukça umut verici. Ama, her şey mükemmel değil. Toprak ve Yamaha cephesi, özellikle maksimum güç konusunda, hala eksikler olduğunu kabul ediyor. Düzlük hızında, Ducati ve KTM seviyesine çıkabilmek için, motorun çok daha fazla güce ihtiyacı var. Bu fark, özellikle yarış temposunda, birkaç onda saniyeye, doğrudan dönüşebiliyor. Toprağın, verdiği geri bildirimler de, tam olarak bu noktada, çok kritik. Çünkü onun o agresif sürüş tarzı, motorun limitlerini, çok hızlı ortaya çıkarıyor. Yani, Yamaha mühendisleri için Toprak, şu anda sadece bir sürücü değil, aynı zamanda, geliştirme sürecinin, merkezindeki isim. Belki de, en dikkat çekici söz ise, şuydu. Henüz, tam zorlamadım. Bu cümle aslında, çok şey anlatıyor. Toprak, yeni motosikleti daha tanıma aşamasında bile, büyük bir potansiyel gördüğünü, ima ediyor. Henüz, Michelin lastiklere, karbon frenlere, elektronik sistemlere ve MotoGP'nin o farklı aerodinamik yapısına, tam alışmadan, bu kadar olumlu konuşması, oldukça önemli. Asıl performans, motosikleti tam limitte, zorlamaya başladığında, ortaya çıkacak. Ve işte o noktada, Yamaha V4'un gerçek seviyesi, çok daha net, görülecek. Özetle, Toprağın, Yamaha V4 hakkındaki ilk yorumu net. Motorun karakteri olumlu, ön taraf güven veriyor, frenaj hissi ise çok güçlü. Eksik olan tek taraf, maksimum güç ve düzlük hızı. Eğer Yamaha, bu açığı sezon içinde kapatabilirse, Toprağın sürüş tarzı, bu motosikleti rakipler için, çok tehlikeli hale getirebilir. Açık konuşmak gerekirse, Toprak, bu motosikletten memnun görünüyorsa, rakipler artık, yavaş yavaş endişelenmeye başlayabilir. Çünkü, geç frenin kralı, artık çok daha kompakt bir Yamaha V4 ile, piste çıkıyor.